En büyük imparatorluklar bile yok olurken orduları ve onların yarattığı etkiler o kadar kolay silinmedi. Bu seride dünya tarihine damga vurmuş ordular hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. Öncelikle gelmiş geçmiş derken şunun altını çizeyim: modern ordular, Haçlı orduları ve dolayısıyla Selahaddin Eyyubi'nin ordusu da liste dışı. Ve hatta antik dönemdeki birkaç orduyu da dikkate değer olmadığı için bu serinin dışında tuttum. Ve bu listeyi yaparken herhangi bir sıralama olmadan yaptım. Ancak siz kendi fikirlerinizi ve sizce bu bölümün en iyisi hangisi, bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden serinin ilk bölümüyle videoya geçelim. İyi seyirler. Antik Pers ordusunun en seçkin birliği, Ölümsüzler. Bu isimlerini hiçbir zaman eksilmemelerinden dolayı almışlar. Tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dayanan ve sayıları 10.000'e kadar olan bu birlik asla eksilmezdi. Aralarından birisi eksilse hemen yerine yenisi gelir, 10.000 sayısını tamamlardı. Amenis İmparatorluğu'nun topraklarında yapılan özel yarışmalar neticesinde seçilen bu savaşçılar belirli bir fiziki standartlara sahip olmak zorundaydı. 2 yıl boyunca özel beslenen bu ekip, bulundukları coğrafyadaki kılıç ustalarından özel eğitimler alırdı. Fakat bu da bu birliğe katılmak için yeterli olmazdı. 2-3 yılda uzak bölgelerde savaşa katılıp usta birer savaşçı olarak dönerlerse ancak öyle Ölümsüzler Birliği'ne katılabilirlerdi. Pers ölümsüzleri genellikle savaşlara katılmazdı. Sadece özel durumlarda aksiyon alırlardı. Mesela Spartalılar 30-40 bin kişilik Pers öncü kuvvetlerini yıpratınca ölümsüzler Spartalıların etrafını sarmış ve savaşa son vermişti. Herodot'tan öğrendiğimize göre Perslilerin Yunan işgali sırasında da önemli rol oynayan ölümsüzler, Termopil Muharebesi'nin de kilit isimlerindendi. Ölümsüzlerden bahsetmişken onların azılı düşmanı Spartalıları unutmayalım. Tarihin gelmiş geçmiş en sert savaşçıları olarak gösterilen Spartalılar, kimilerine göre abartı, kimilerine göre ise gelmiş geçmiş en iyi savaşçılardı. Sparta dışa kapalı bir ülkeydi. Burada doğan her erkek çocuğu birer asker olarak yetiştirilirdi. Doğumundan sonra Spartalı bebekler konsey tarafından fiziksel kusur testine tabi tutulurdu. Bu testi geçemeyenler atık çukuru olarak adlandırılan hendeklerde ölüme terk edilirdi. Ömürleri boyunca asker olan Spartalılar üretim ve tarım gibi alanları düşük sınıfa ve yabancı kölelere bırakmıştı. Spartalılar donanma konusunda iyi değillerdi. Onlar tam teçhizatlı kara askerleriydi. Eğitimini tamamlamış erkeklerin 30 yaşında evlenmesi beklenirdi. Kadınlarda ise 20 yaşlarında. Kadının görevi erkek çocuk doğurup asker yetiştirmekti ve askerlik süreleri 60 yaşına kadar sürüyordu. Bu birlikler ok ve yay kullanmazdı. Sadece yakın dövüşü seçerlerdi. Oktan korunma konusunda ustaydılar. Falanks pozisyonunu kullanıp kalkanlarını birbirlerine kenetleyerek geçilmez bir hat oluştururlardı. Sparta kalkanları Pers okçularının işleyemeyeceği kadar kuvvetliydi. Kalın, bronzdan yapılmış 30 kiloluk kalkanlardı bunlar. Diğer Yunan devletlerinin kullandığı uzun mızraklara karşı da dayanıklıydı. Termopil Muharebesi'nde Pers ordusuyla karşı karşıya gelmişlerdi. Herodot'un anlattığına göre Pers ordusu o kadar kalabalıktı ki geçtiği yerdeki nehirleri içerek kurutuyordu. Yine Herodot'a göre 300 Sparta askeri 2,6 milyonluk Pers ordusuna karşı Termopil geçidinde 3 gün boyunca savaşmıştı ve bununla birlikte bu geçitten geçmelerini de geciktirmişti. Cengiz Han 1209 yılında fetihlerine başlamıştı ve ordusu yaklaşık 100.000 kişiydi. Her bir Moğol, hançer, gürz ve kılıç kombinasyonuyla döneminin en iyi silahlanan askeriydi. Bununla birlikte asıl gerçek yenilikleri ve güçleri Avrupa'daki yay atış menzilinin 2 katı mesafesindeki hareketli hedefleri vurabildikleri yaylarıydı. Bu dönemde dünyaya korku salan Moğol İmparatorluğu'nun en güçlü askeri kolu olan süvariler özellikle bir araya geldiklerinde yenilmez oluyorlardı. At üzerinde ok kullanabilen süvariler çok iyi donanımlıydı.
ve buna ek olarak mızrak atışlarıyla Moğol ordusu tarihin en korkulan birliklerinden oldu. Günümüzde Moğolların disiplinsiz ve vahşi canavarlar sürüsü olarak algılanması ise tamamen yanlış. Savaş sırasında gerçekten düşmanı dehşete düşüren bir yapı olması doğru. Ancak taktikleri, cesaret ve disiplinleriyle bütünleşmişti. Eğitimleri ceza ödül yoluyla uygulanan aşırı sert bir disipline sahipti. Aynı zamanda Cengiz Han mükemmel bir yöneticiydi. Bunu bu kadar büyük ve hareketli birlikler için yiyecek ve silah tedarikatlarını düzenleme becerisinden anlıyoruz. Moğolların başarısı çoğu zaman okçu atlılarına mal ediliyor. Ancak Cengiz Han'ın meşhur sahte geri çekilme taktiği, yani hepimizin bildiği hilal taktiği ile birlikte bu askerlerin başarısı ortaya çıkıyor. Çok fazla savaşta bulundukları için taktikleri oldukça gelişmişti. Bir anda istila ederler ve girdikleri yeri darmadağın ederek alıp çıkarlardı. 200 yıl boyunca dünyanın tamamına korku salmışlardı. Ovada, bozkırda Moğol ordusunu yenebilecek bir güç yoktu. Ancak dar alandaki kısıtlı manevra kabiliyeti Moğol ordusunun zayıf noktasıydı. Yine de önlerinde hiçbir güç duramadı. Sadece Cengiz Han döneminde bu ordu dünyanın %22'sini fethetti ve 40 milyondan fazla insanı öldürdü. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre böylesine geniş bir bölgede nüfusun azalması, ormanların artmasına ve atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine sebep olduğunu açıkladılar. 13 ve 14. yüzyıllarda sınırlarını 33 milyon kilometre kareye çıkartan Moğollar, o dönem 100 milyon kişiyi hükümleri altına almışlardı. Günümüzden referans vermek gerekirse tüm Amerika bile 9,83 milyon kilometre kare. Roma ordusu günümüz İtalya'sı merkezli bir orduydu. Ordunun asker sayısı imparatorluk genelinde toplam 700 bin kişiye ulaşıyordu. Ancak tek bir ordu 25 bin kişilik lejyonlardan oluşurdu. Roma şehrinin kuruluşuyla başlayan tarihleri Bizans İmparatorluğu'na kadar etkisini sürdürdü. Roma ordusu mancınık gibi kuşatma silahlarının yanında süvarileri ve askeri mühendisleri ordusunda aktif olarak kullanıyordu. Ancak ordunun omurgası ağır piyadelerdi. Piyadeler fırlatma mızraklarının yanı sıra yakın dövüşlerde de kısa bir kılıç kullanırlardı. Roma İmparatorluğu düzenli bir şekilde savaş halinde olan bir devletti. Bu, doğan her erkeğin potansiyel olarak asker olmasına sebebiyet veriyordu. Bu da her erkeğin asker olarak kariyer yapmasının mümkün olduğu anlamına geliyordu. Sonuç olarak Roma askerleri zaman içinde çok eğitimli ve disiplinli bir hale geldiler. Savaş alanında ön hatta tecrübesiz piyadeler, hemen arkasında hafif piyadeler ve en arka hatlarda ise ağır ve tecrübeli piyadeler yerleştirilirdi. Bu tecrübeli askerlerin savaşa daha çok etki etmesini sağlarken daha az deneyimli askerlerin ilk düşen olmasını sağlıyordu. Oldukça donanımlı olan bu savaşçılar Roma İmparatorluğu'nun 3 kıtada geniş topraklarda yayılmasında önemli rol oynamışlardı. Ancak bu ordunun da zafiyetleri vardı. Gerçekten yenilikçi ve yetenekli bir general tarafından yönetilen inatçı ve hızlı bir orduyla karşılaşırlarsa, ki Hannibal'ın ordusu onları böyle yenmişti, ufak bir birlikle bile Roma kuvvetleri rakiplerine uyum sağlayamazlar ya da manevra yapamazlardı. Roma silahlı kuvvetleri devam eden geleneklerin çekirdeğini korurken sayısız müdahaleye maruz kalmasına rağmen yaklaşık 2206 yıl boyunca varlığını sürdürmüştü. Serinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu şekilde tarihe damga vurmuş bütün savaşçı birliklerini kısa kısa sizlere göstermek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.